Genellikle doğaya sevgi besleyenlerin ve onun ilahi bir güce sahip olduğunu düşünenlerin inanmayı tercih ettiği panteizm, dünyada oldukça kalabalık bir taraftar grubu bulunan felsefi bir inanç sistemidir. Doğu toplumlarında inanılan Hinduizm ve Budizm gibi doğayı temeline alan inanç sistemleriyle bağı olduğu düşünülen bu inanca göre sizler de Tanrı'nın bir parçasısınız. Ülkemizde yaygınlığı bulunmayan panteizm son 300 yıldır literatürde yer almaktadır. Fakat kökleri antik Yunan'a kadar uzanmaktadır. O halde panteizm tam olarak nedir? Neyi savunur ve temsilcileri kimlerdir? Hep beraber göz gezdirelim. Panteizm terimi 18. yüzyılda Yunanca her şey, bütün veya tüm anlamına gelen pan ve tanrı anlamına gelen theos sözcüklerinden geliştirilerek ortaya çıkarılmıştır. Tanrı ve evreni birbirinden ayırmayan bu felsefi inanca göre Tanrı her şeydir ve dünya üzerindeki her şey Tanrı'nın bir tezahürüdür. Tanrı'nın kozmos ile özdeş olduğunu savunan bu görüş, Tanrı'nın dışında hiçbir şey olmadığını belirtmektedir. Olumsuz olarak açıklamak gerekirse panteizm, Tanrı'yı evrenden farklı olarak gören bütün görüşlerin reddi olarak açıklanmaktadır. Panteizme göre Tanrı her şeye nüfuz eder, her şeyi kapsar, her şeye bağlanır ve her şeyde bulunur. Tanrı'dan ayrı hiçbir şey yoktur ve her şey bir şekilde Tanrı ile özdeşleşmiştir. Evren Tanrı'dır, böcek Tanrı'dır, insan Tanrı'dır, dünya Tanrı'dır ve Tanrı dünyadır. Semavi dinlerdeki Tanrı fikirlerinden oldukça farklı bir görüş olan panteizm, bizzat evrenin tamamını Tanrı olarak görür ve aşkın bir varlık değildir. Bu görüş savunan ve kendisini tüm tanrıcı olarak gören kişilere de panteist denmektedir. İlk defa 1705 yılında İrlandalı düşünür John Toland tarafından ortaya çıkarılmış olsa da geçmiş yüzyıllarda yaşayan birçok filozofun benzer fikirlere sahip olduğu zaman geçtikçe anlaşılmıştır. Bu fikirlere geçmeden önce tasavvuf düşüncesinde yer alan ve sufi metafiziği olarak adlandırılan vahdet-i vücudun ne olduğunu kısaca tanımlamak istiyorum, çünkü bazı düşünürler vahdet-i vücut kavramını panteizmle eş görmektedirler. Birlik anlamına gelen vahdet ile varlık anlamına gelen vücut kelimelerinden bir araya getirilerek oluşturulan vahdet-i vücut, varlığın birliği anlamına gelmektedir. İslam Ansiklopedisi tanımıyla Allah'ın tek varlık olduğu, evrenin Allah'ın dışlaşmış bir biçimi ve yansıması, Allah'ın da evrenin özü olduğu düşüncesidir. Yani kainat ve Allah birbirinden ayrı değildir. Allah tek bir varlık olarak kabul edilir. Bunun dışında kalan her şey ise Allah'ın bir tecellisidir. Mutlak varlık olan Allah'ın dışındaki diğer varlıklar gerçek manada bir vücuda sahip olmadıkları gibi evrenin de gerçekliği yoktur. Vahdet-i vücut fikrinde yer alan kainat ile Allah'ın aynı vücuttan olduğu düşüncesi İslam inancıyla çelişki içinde olduğundan bu görüşü savunan vahdet-i vücut ehilleri zındıklıkla itham edilmiş ve küfür içinde oldukları dile getirilmiştir. Fakat günümüze bakıldığında birçok İslam düşünürü vahdet-i vücut ile panteizmin aynı olmadığını söylerken Yaşar Nuri Öztürk gibi başka profesörler ise bunun bizzat panteizm olduğunu dile getirmektedir. Her neyse, bu başka bir videonun konusu olduğundan vahdet-i vücut meselesini kapatıyorum ama sizler konuyla ilgili söylemek istediklerinizi lütfen yorum bölümünde paylaşmayı unutmayın. Semavi dinlerde yer alan Tanrı, evrenin üstünde, hatta çok ötesinde yer alan, her şeye aşkın bir varlıktır. Panteizm ise aşkın olmayan, evrenin bir bütün olarak ilahi olduğunu savunan, yaratan ile yaratılanın olmadığı bir Tanrı'ya işaret eder. Panteistlerin tanrısı, inançlar, arzular, niyetler ve duyguların aracı olabilecek bir varlık değildir. O, herhangi bir iradeye sahip olmamakla birlikte insanların yaşamına müdahale edebilecek kabiliyette de değildir. Panteizmin tanımladığı tanrı fikri kişiliksiz ve güçsüzdür. Bundan dolayı yaratılan ile yaratıcı arasında herhangi bir farklılık olmaması, insanların ahlaki konuda anlamlı seçimler yapmasını zorlaştıracağı veya ahlak dışı olanı seçeceği algısını yaratmaktadır. Fakat panteistler de tıpkı agnostisizm ve deizmde olduğu gibi ahlaki seçimleri akılla bağdaştırır. Belirli bir akıl düzeyine ulaşmış her insan iyi kötü, doğru yanlış arasında seçim yapmayı bilir. Panteist bir insan
iyi olmak için veya dürüst bir yaşam sürmek için herhangi bir emir almaya ihtiyaç duymaz. Panteizmde Tanrı evrenin ta kendisi olduğu için kainatta var olan doğa ve fizik kanunları tamamen Tanrı'ya atfedilir ve yaşanan her bir hareket Tanrı'nın hareketi olarak kabul edilir. Fakat bu antropomorfik bir Tanrı'nın yapabileceği bir hareket değildir. Kendiliğinden meydana gelmektedir. Semavi dinlerde yer alan yaygın Tanrı anlayışı kişileştirilmiş bir Tanrı'ya işaret eder. O, insanlarla birinci ağızdan konuşabilir, emir ve yasaklar getirebilir. Genellikle insan suretinde tahayyül edilir, bundan dolayı ona kişileştirilmiş aşkın bir Tanrı denir. Bu Tanrı, bir insanın tahayyül edemeyeceği bir varlıktır ve insanlara oldukça çekici gelmektedir. Bir nevi yaratıcıdan kaçınmanın entelektüel olarak tatmin edici bir yoludur. Bir insana, ailesine, arkadaşlarına ve hayvanlarına beslediği sevginin bir yanılsama olduğunu söylemek çok güçtür. Hiç kimse bir masuma yapılan adaletsizliğin, bir hayvana yapılan eziyetin veya doğaya yapılan zulmün karşılıksız kalacağını düşünmek istemez. Dürüstlüğü, doğru bir insan olmayı, adalet gözetmeyi, iyilik yapmayı hayatının amacı haline getirmiş bir insana yaptığı güzelliklerin karşılıksız olduğunu anlatmak kırıcı olabilir ama panteistler bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirler. İnsanlar belirsiz bir güce sahip Tanrı'yı değil, son derece adaletli ve güçlü bir Tanrı tarafından yönetilmeyi arzularlar. Panteizm inancındaki Tanrı insanın yaşamını umursamaz, zaten öyle bir gücü de yoktur. Bundan dolayıdır ki insanların ihtiyacı olan şey genellikle panteizm değildir. Kişileştirilmiş bir Tanrı hem insanı hem de yarattığı doğayı umursamaktadır. Kainatın güzelliğini ve ihtişamını göstermek istemiştir ve sevgiyi, adaleti ve dürüstlüğü en büyük değer olarak insanlara aşılamıştır. Panteizm düşüncesi ilk defa eski Yunan filozofu Plotinos'a kadar uzanmaktadır. Genellikle doğaya duyulan saygı ve sevgiyle bağlantı kurabildiğimiz panteizm kendisini sistematik olarak ilk defa Stoacılıkta ortaya koymuştur. Çünkü Stoa felsefesi Tanrı, doğa ve insanı bir bütün olarak görmektedir. Fakat panteizmin en önemli temsilcilerinden birini Orta Çağ döneminde görmek mümkündür. Evrenin sonsuzluğu ve birliği ilkesini dile getiren İtalyan düşünür Giordano Bruno'nun ortaya koyduğu fikir panteist düşünce olarak benimsenmiştir. Orta Çağ'ın ileri sürdüğü evren düşüncesinden aykırı düşünen ve sonsuz evren içerisinde birçok gezegen olduğunu dile getiren filozof sırf bu düşüncesinden dolayı halkın gözü önünde yakılarak öldürülmüştür. Onun idamından 32 yıl sonra dünyaya gelen biri panteizm felsefesinin en önemli temsilcisi olmuştur. O kişi bir mercek yontma işçisi olan Baruch Spinoza'dır. Spinoza, Tanrı'yı evrenin doğal ve fiziksel yasalarının toplamı olarak tanımlıyor ve bireysel bir varlık veya yaratıcı olmadığına inanıyordu. Bu tanımlama semavi dinlerdeki Tanrı ile çatıştığı için filozof önce sinagogdan kovulmuştu, sonra da törenle aforoz edilmişti. Spinoza'nın ortaya koyduğu Tanrı düşüncesi kendisinden sonra gelen büyük isimleri de etkilemeyi başardı. Dünyaca ünlü bilim insanı Albert Einstein 1929 yılında Herbert Goldstein'e yazdığı bir mektupta Spinoza'nın Tanrısına inanıyorum cümlesini kullanmıştı. Her ne kadar kendisini panteist olarak tanımlamasa da panteizmden büyük ölçüde etkilendiğini, kişiselleştirilmiş bir Tanrı'ya inanmadığını ve var olan evrene büyük hayranlık duyduğunu söylemek mümkündür. Bahsini ettiğimiz isimlerin dışında Fichte, Schelling, Hegel, Goethe, Walt Whitman, Waldo Emerson ve Henry David Thoreau'nun da panteist olduğuna dair iddialar bulunmaktadır. Bunun dışında Hinduizm ve Budizm gibi doğayı ilahi bir güç sayan dini inanışlarda panteist izler görülebilmektedir. Bugün din felsefesi içerisinde ele alınan doğayı, yaşayan canlı ve cansız nesneleri ve evreni ilahi bir gücün parçası olarak gören ve her şeyin Tanrı'nın bir tezahürü olduğunu düşünen panteizm inancına kısaca değinmiş olduk. Her ne kadar panteizm inancına sahip olmasak bile doğanın kutsallığı konusunda verdiği fikrin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eminim ki panteist inancına sahip olup videoyu izleyen arkadaşlarımız olmuştur. Onlar da fikirlerini ve eksik gördükleri yerleri yorumlarda yazarak hepimizle paylaşabilirlerse çok memnun olurum. Bir sonraki hafta yepyeni bir içerikte karşınızda olma dileğiyle kendinize iyi bakın.